Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel bir lavaş tarifi hazırlayacağım bugünkü videoda. 1,5 su bardağı mısır unu, 3 su bardağı buğday ununu geniş bir kabın içerisine alıyorum. Tarif için kullanacağım diğer malzemeler: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Kuru mayayı kabın içerisine ekliyorum ve süt ilavesi yapıyorum. Oda sıcaklığında 2 su bardağı süt ekleyeceğim toplamda hamuru hazırlamak için. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Bu lavaşı diğerlerinden ayıran özelliği içerisinde mısır unu ve süt olması. Hamuru hazırladım. İstediğim kıvama geldi. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendireceğim. Çok fazla mayalanmaya gerek olmayan bir hamur. ...15 dakika beklettim. Üzerini açıp tekrardan yoğurup bezelere ayıracağım hamuru. Üzerine biraz un serptim ve tezgaha alıyorum hamuru. Sizler de hazırladığınızda göreceksiniz, lavaşın lezzeti inanılmaz güzel. Yerken mısır ununun o güzel lezzeti ağzınıza geliyor. Kesinlikle mısır ekmeği gibi olmuyor. Mısır ekmeği biraz daha tane tane olur. Lavaş da hiçbir şekilde tane gelmiyor ağzınıza. Tam bir lavaş ama mısır unu lezzetinde bir lavaş. Hazırladım bezeleri ve sıra geldi teker teker açmaya. Sizlere bir tane hamuru açıp göstereceğim, çok sıkmamak için. Gördüğünüz gibi ilk hamuru açtım. Önceden ısıttığım tavanın içerisine alıyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre bezenizi ayarlayabilirsiniz. Benim tavam 34 santim büyüklüğünde bir tava. O yüzden çok küçük de değildi bezelerim, büyük de değildi. İlk lavaşı hazırladım ve katlıyorum. Bir poşet içerisine alıyorum kurumasın diye. Tekrardan içerisine hazırladığım lavaşı aldım ve çevirerek pişiriyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Gördüğünüz gibi çevirerek pişiriyorum. Güzel bir lezzet. İçerisinde mısır unu ve sütle hazırladığım kenar kısımlarını da çevirerek pişiriyorum. Sizler de kenar kısımlarını çevirerek pişirebilirsiniz. Çiğ kalan yerlerini katlayarak. Gördüğünüz gibi her iki tarafı eşit pişsin diye sürekli çeviriyorum.
Tüm lavaşı aynı şekilde pişirdim. Son lavaşı da aldım. Tava içerisine yine çevirerek pişiriyorum. Kenar kısımları çiğ kalmasın diye gördüğünüz gibi kenar kısımlarını da ikiye katlayarak pişiriyorum. Hiçbir şekilde hiçbir tarafı çiğ kalmıyor. Katladıktan sonra poşet içerisine aldım. Bu şekilde hem uzun süre saklayabilirsiniz hem de bayatlamaz. Tek tek göstermek istiyorum hazırladığım lavaşları sizlere. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu lezzeti nacizane sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sizler de hazırladığınızda beğenirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarif için ne kullandığımı videonun altında belirteceğim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.